Veri bilimi 3. bölüm. Machine Learning, doğrusal regresyon ve model mantığı. Bir önceki bölümde PEMDAS, Matplotlib, EDA, veri temizleme, veri görselleştirme ve keşifsel veri analizi konularını ele aldık. Bu bölümde artık veri biliminin en çok merak edilen tarafına geçiyoruz. Machine Learning, yani makine öğrenmesi. Machine Learning denince çoğu kişinin aklına yapay zeka, robotlar, kendi kendine karar veren sistemler veya çok karmaşık algoritm yapılar geliyor. Ama işin özü aslında çok daha basit. Machine Learning, bilgisayarların data, yani veriden öğrenerek tahmin veya karar üretmesidir. Yani biz bilgisayara her kuralı tek tek yazmayız. Bunun yerine modele örnekler gösteririk. Model bu örneklerden bir pattern, yani desen yakalamaya çalışır. Sonra daha önce görmediği yeni data ile karşılaştığında prediction, yani tahmin yapar. Bunu bir çocuğa öğretmeye benzetebiliriz. Bir çocuğa birkaç kez apple, banana ve orange gösterirsiniz. Bu elma, bu muz, bu portakal dersiniz. Bir süre sonra çocuk yeni bir meyve gördüğünde onun ne olduğunu tahmin etmeye başlar. Machine Learning de benzer şekilde çalışır. Veriyi görür, örneklerden öğrenir ve yeni durumlar için sonuç üretir. Makine öğrenmesi genel olarak 3 ana başlıkta incelenir. Birincisi supervised learning, yani denetimli öğrenme. İkincisi unsupervised learning, yani denetimsiz öğrenme. Üçüncüsü reinforcement learning, yani pekiştirmeli öğrenme. Önce supervised learning ile başlayalım. Supervised learning sisteminde elimizde hem input, yani giriş verisi, hem de doğru answer, yani cevap vardır. Mesela e-postaları düşünelim. Elimizde daha önce spam ve spam değil diye işaretlenmiş e-postalar varsa model bu örneklerden öğrenebilir. Sonra yeni bir e-posta geldiğinde bu spam olabilir ya da bu normal bir e-posta diye tahmin eder. Buna supervised learning denir. Çünkü model öğrenirken doğru cevapları da görür. Supervised learning kendi içinde ikiye ayrılır: classification ve regression. Classification, yani sınıflandırma, sonucun bir kategori olduğu problemlerde kullanılır. Örneğin bu e-posta spam mi değil mi? Bu işlem fraud, yani sahte mi gerçek mi? Bu öğrenci pass, yani geçti mi? Fail, yani kaldı mı? Bu müşteri ürünü alır mı, almaz mı? Burada sonuç sayısal bir değer değildir. Sonuç bir sınıftır, yani kategoridir. Regression, yani regresyon ise sayısal sonuç üretir. Örneğin bir evin price, yani fiyatı ne olur? Bir ürün kaç adet satılır? Bir müşterinin spending, yani harcaması ne kadar olur? Bir aracın fuel consumption, yani yakıt tüketimi ne olur? Yani classification hangi kategori sorusuna cevap verirken regression kaç veya ne kadar sorusuna cevap verir. Şimdi supervised learning için basit bir örnek verelim. Diyelim ki öğrencilerin çalışma saatleri ve sınav sonuçları elimizde var. Bir öğrenci günde 1 saat çalışmış ve düşük not almış. Başka biri 3 saat çalışmış ve daha yüksek not almış. Başka biri 5 saat çalışmış ve daha da iyi sonuç almış. Model bu data üzerinden şunu öğrenebilir: çalışma süresi arttıkça başarı ihtimali artıyor. Sonra yeni bir öğrenci için çalışma saatini verdiğimizde model onun sınav sonucunu tahmin etmeye çalışır. Bu basit örnek bile machine learning mantığını gösterir. Şimdi unsupervised learning konusuna geçelim. Unsupervised learning sisteminde doğru cevaplar yoktur. Yani verinin üzerinde bu şudur, bu budur diye label, yani etiket bulunmaz. Model kendi başına benzerlikleri bulmaya çalışır. Mesela bir mağazanın müşteri verisini düşünelim. Her müşterinin alışveriş sıklığı, harcama miktarı, aldığı ürün türleri ve kampanyalara verdiği tepki biliniyor olsun. Ama elimizde bu müşteri tipi A'dır, bu müşteri tipi B'dir diye hazır label yok. Unsupervised learning burada müşterileri benzer davranışlarına göre gruplara ayırabilir. Sık alışveriş yapanlar bir grup olabilir. Az ama yüksek tutarlı alışveriş yapanlar başka bir grup olabilir.
sadece indirim döneminde gelenler ayrı bir grup olabilir. Bu gruplama işlemine clustering yani kümeleme denir. K-means de en çok bilinen clustering yöntemlerinden biridir. K-means algoritmasının amacı birbirine benzeyen data points yani veri noktalarını aynı cluster yani küme içine toplamaktır. Mesela müşterileri 3 gruba ayırmak istiyorsak K değerini 3 seçeriz. Model veriye bakar ve müşterileri 3 farklı cluster içine ayırmaya çalışır. Burada amaç şudur. Aynı cluster içindeki kişiler birbirine mümkün olduğunca benzesin. Farklı cluster içindeki kişiler birbirine mümkün olduğunca benzesin. Farklı cluster içindeki kişiler ise birbirinden mümkün olduğunca farklı olsun. Netflix, YouTube, e-ticaret siteleri ve öneri sistemleri bu mantıklardan yararlanır. Mesela bir platform sizin izlediğiniz içeriklere, durdurduğunuz yerlere, beğendiğiniz türlere ve sizinle benzer davranış gösteren diğer user yani kullanıcılara bakarak size yeni içerikler önerebilir. Şimdi 3. başlığa geçelim. Reinforcement Learning. Reinforcement Learning sisteminde model ödül ve ceza ile öğrenir. Bunu oyun oynayan bir çocuk gibi düşünebiliriz. Doğru hamle yaparsa reward yani ödül alır. Yanlış hamle yaparsa punishment yani ceza alır. Zamanla hangi davranışın daha iyi sonuç verdiğini öğrenir. Self-driving car yani kendi kendine giden araba buna güzel bir örnektir. Araç yolda ilerlerken birçok karar vermek zorundadır. Düz mü gidecek, sağa mı dönecek, fren mi yapacak, hız mı azaltacak? Eğer doğru karar verirse reward alır. Yanlış karar verirse punishment alır. Amaç toplam reward değerini artırmaktır. Bu mantık oyunlarda, robotikte, otomasyon sistemlerinde ve bazı gelişmiş artificial intelligence yani yapay zeka uygulamalarında kullanılır. Şimdi machine learning dünyasının en temel konularından biri olan linear regression yani doğrusal regresyona geçelim. Linear regression yani başlayanlar için anlaşılması en kolay algoritm türlerinden biridir. Çünkü mantığı oldukça basittir. Elimizde iki değişken vardır ve biz bu iki değişken arasında düz bir çizgiyle ilişki kurmaya çalışırız. Mesela boy ve kilo ilişkisini düşünelim. Genel olarak boy arttıkça kilo da artabilir. Elbette herkes için birebir doğru olmayabilir. Ama genel bir trend yani eğilim olabilir. Linear regression bu trend yapısını bir çizgiyle temsil etmeye çalışır. Başka bir örnek verelim. Elimizde haftalara göre satış verisi olsun. Birinci hafta 2 araba satılmış. İkinci hafta 4 araba satılmış. Üçüncü hafta 5 araba satılmış. Dördüncü hafta 4 araba satılmış. Beşinci hafta 5 araba satılmış. Bu data grafiğe koyulduğunda noktalar oluşur. Linear regression bu noktaların arasından en uygun line yani çizgiyi geçirmeye çalışır. Ama burada önemli bir soru var. En uygun line hangisidir? Çünkü aynı noktalara yakın duran birçok farklı line çizebiliriz. Bir line biraz yukarıdan geçer. Bir line biraz aşağıdan geçer. Bir line daha dik olur. Bir line daha yatay olur. Peki hangisi en iyisi? İşte linear regression algoritmasının amacı gerçek veri noktalarına en yakın line değerini bulmaktır. Bu çizgiye best fit line yani en iyi uyum çizgisi diyebiliriz. Bir line iyi mi kötü mü bunu anlamak için actual value yani gerçek değer ile predicted value yani tahmin edilen değer arasındaki farka bakarız. Bu farka error yani hata denir. Teknik olarak buna residual da denir. Mesela gerçek satış 5 iken model 4 tahmin ettiyse error 1'dir. Gerçek değer 4 iken model 4.5 tahmin ettiyse error 0.5'tir. Ama bazı error değerleri pozitif, bazıları negatif olabilir. Eğer bu hataları doğrudan toplarsak birbirini götürebilirler. Bu yüzden error değerlerinin karesi alınır. Buna squared error yani hata karesi diyebiliriz. Böylece negatif değerler pozitife döner ve toplam hata daha doğru hesaplanır.
Model farklı line seçeneklerini dener. Her line için toplam error hesaplanır. Error değeri en düşük olan line best fit line olarak kabul edilir. İşte linear regression mantığı budur. Şimdi işin formula yani formül tarafını sadeleştirelim. Linear regression genelde şu mantıkla anlatılır. Y eşittir m çarpı x artı c. İngilizce yazımıyla y eşittir mx artı c. Burada x input yani giriş değeridir. Y output yani tahmin etmek istediğimiz sonuçtur. M slope yani çizginin eğimidir. C intercept yani çizginin başlangıç noktasıdır. Mesela satış tahmininde X hafta sayısı olabilir. Y satış sayısı olabilir. Modelin yaptığı şey M ve C değerlerini bulmaktır. Yani bu çizgi nasıl geçmesi sorularına cevap arar. Eğer doğru slope ve doğru intercept bulunursa yeni X değerleri için Y tahmini yapılabilir. Mesela 6. hafta satışını tahmin etmek istiyorsak X yerine 6 koyarız ve model bize tahmini satış değerini verir. Tabii ki bu tahmin %100 doğru olmak zorunda değildir. Veri bilimi çoğu zaman kesin cevap değil, güçlü prediction yani tahmin üretir. Şimdi model başarısını nasıl ölçeceğimize bakalım. Burada R squared yani R kare kavramı devreye girer. R squared yani modelin veriyi ne kadar iyi açıkladığını gösteren bir ölçüdür. 0 ile 1 arasında değer alır. Eğer R square 1'e yakınsa model veriye iyi uyum sağlamış demektir. Eğer R square 0'a yakınsa model zayıf demektir. Basit şekilde söyleyelim. R square bize modelin çizdiği line gerçek noktalara ne kadar yakın sorusunun cevabını verir. Ama R square değerine de tek başına körü körüne güvenilmez. Çünkü modele çok fazla feature yani özellik eklersek R square değeri yapay olarak yükselebilir. Mesela bir tahmin yapmak için gerçekten önemli olmayan 100 tane feature eklediğinizi düşünelim. Model training data yani eğitim verisini daha iyi ezberleyebilir ve R square yüksek görünebilir. Ama bu modelin gerçek hayatta iyi çalışacağı anlamına gelmez. Bu yüzden adjusted R squared yani ayarlanmış R kare kullanılır. Adjusted R square gereksiz feature eklemeye cezalandırır. Yani modele fazla feature eklediğinizde dur bakalım bu özellikler gerçekten işe yarıyor mu diye kontrol eder. Bu bize daha sağlıklı bir evaluation yani değerlendirme sunar. Şimdi machine learning konusunun en önemli noktalarından birine gelelim. Training ve testing ayrımı. Bir modelin gerçekten öğrenip öğrenmediğini anlamak için data ikiye ayrılır. Bir kısmı training yani eğitim için kullanılır. Bir kısmı testing yani test için ayrılır. Mesela elimizde 10.000 satırlık data olsun. Bunun 8.000 satırını training için kullanabiliriz. 2.000 satırını ise testing için saklarız. Model training data üzerinden öğrenir. Sonra daha önce görmediği test data üzerinde prediction yapar. Bu öğrencinin sınava hazırlanmasına benzer. Ders çalışırken örnek sorular çözersiniz. Ama sınavda size aynı sorular sorulursa gerçekten öğrenip öğrenmediğiniz belli olmaz. Belki sadece ezberlediniz. Gerçek öğrenme yeni soruya doğru cevap verebildiğinizde anlaşılır. Machine Learning sisteminde de aynısı geçerlidir. Model Training Data verisini ezberleyebilir. Ama bizim istediğimiz ezber değil, öğrenmedir. Bu yüzden Test Data çok önemlidir. Model Test Data üzerinde de iyi performans yani performans gösteriyorsa o zaman gerçek dünyada da işe yaramaya ihtimali vardır. Burada iki kavramı bilmek gerekir. Birincisi overfitting. Overfitting Türkçe'de aşırı öğrenme ya da ezberleme olarak anlatılabilir. Model training data üzerinde çok başarılıdır ama yeni data üzerinde başarısız olur. Yani dersi değil soruları ezberlemiştir. İkincisi underfitting. Underfitting yetersiz öğrenme demektir. Model
ne training data üzerinde ne de test data üzerinde iyi sonuç verir. Yani verinin içindeki ilişkiyi hiç yakalayamamıştır. İyi bir model training data ve test data üzerinde dengeli başarı göstermelidir. Şimdi bunu gerçek bir örnekle düşünelim. Elimizde insanların head size yani kafa ölçüsü ve brain weight yani beyin ağırlığıyla ilgili bir data set olsun. Amacımız şunu tahmin etmek. Head size arttıkça brain weight de artıyor mu? Burada head size input yani giriş değişken olabilir. Brain weight ise target yani hedef değişken olabilir. Eğer target değişken sayısalsa linear regression kullanılabilir. Ama burada önemli bir ayrım var. Machine learning sisteminde giriş değişkenlerine feature yani özellik denir. Tahmin etmek istediğimiz sonuca ise target yani hedef denir. Yani feature değerleri x olarak düşünülür. Target değeri y olarak düşünülür. Model x değerlerinden y değerini tahmin etmeye çalışır. Bu yüzden veriyle çalışırken genellikle iki ayrım yapılır. İlk ayrım feature ve target ayrımı. İkinci ayrım training ve testing ayrımı. Yani data set önce x ve y olarak ayrılır. Sonra x train, test, x test, y train ve y test olarak bölünür. X train ve y train modeli eğitmek için kullanılır. X test modele verilir ve model y prediction yani y tahmini üretir. Sonra bu tahminler y test ile karşılaştırılır. Eğer prediction değerleri gerçek değerlere yakınsa model iyi çalışıyor demektir. Bu süreç machine learning sisteminin temel iskeletidir. Veriyi al, feature ve target olarak ayır. Training ve testing olarak böl. Model eğit. Prediction yap. Gerçek değerleri karşılaştır. Performans ölç. Gerekirse modeli iyileştir. Şimdi bir başka önemli konuya değinelim. Feature selection yani özellik seçimi. Her sütun model için faydalı değildir. Bazı kalım yani sütunlar tahmine katkı sağlar. Bazıları ise noise yani gürültü oluşturur. Mesela brain weight tahmin etmek istiyorsak head size önemli olabilir. Ama data set içindeki bazı kategorik alanlar modele katkı sağlamayabilir. Bu yüzden veri bilimci hangi feature değerlerinin işe yaradığını sorgulamalıdır. Buna feature engineering yani özellik mühendisliği denir. Feature engineering veri biliminde çok kritik bir alandır. Çünkü bazen model başarısını algoritm seçiminden çok doğru feature değerlerini seçmek belirler. Yanlış feature ile çok güçlü bir algoritm bile kötü sonuç verebilir. Doğru feature ile basit bir model bile iyi sonuç verebilir. Bu yüzden veri biliminde şu cümle çok önemlidir. İyi data iyi modelden daha önemlidir. Şimdi classification konusuna biraz daha bakalım. Classification sonucunun kategorik olduğunu söylemiştik. Mesela bir banka kredi başvurusunu değerlendiriyor olsun. Müşterinin age yani yaşı, income yani geliri, credit score yani kredi skoru, geçmiş ödeme davranışı gibi bilgiler var. Modelin amacı şunu tahmin etmek olabilir. Bu müşteriye kredi verilmeli mi, verilmemeli mi? Burada sonuç iki sınıftır. Yes yani evet, no yani hayır. Bu bir classification problemidir. Spam e-posta tespiti de classification problemidir. E-postaya spam olur ya da spam olmaz. Fraud detection yani sahte işlem tespiti de classification problemidir. İşlem ya normaldir ya şüphelidir. Decision tree yani karar ağacı, random forest yani rastgele orman, support vector machine yani destek vektör makinesi ve logistik regression yani lojistik regresyon gibi algoritm türleri classification problemlerinde kullanılabilir. Decision tree çok basit şekilde anlatılırsa bir dizi soruyla sonuca gitme yöntemidir. Mesela bir kişinin spor yapıp yapmadığını
beslenme düzenini ve uyku süresini sorarak risk düşük mü, yüksek mi gibi sonuca varmaya çalışabiliriz. Ağaç dallandıkça decision yani karar netleşir. Unsupervised learning tarafında ise doğru cevap olmadığı için model gruplama yapar. K-means buna örnektir. Diyelim ki elimizde binlerce müşterinin alışveriş data bilgisi var. Model bu müşterileri benzerliklerine göre cluster gruplarına ayırır. Bir grup fiyat hassas olabilir, bir grup premium ürünleri tercih edebilir. Bir grup sadece kampanya döneminde alışveriş yapabilir. Bu bilgi şirketin marketing strateji yani pazarlama stratejisini değiştirebilir. Yani machine learning sadece teknik bir konu değildir. İş kararlarını doğrudan etkileyebilir. Reinforcement learning tarafında ise model zamanla deneyerek öğrenir. Bir game karakter yani oyun karakteri bir robot kolu veya autonomous car yani otonom araç yaptığı her hareketten sonra reward ya da punishment alır. Doğru davranışları artırmaya, yanlış davranışları azaltmaya çalışır. Bu alan daha ileri seviye olsa da mantığı basittir. Deneme, sonuç görme, reward alma ve strateji yani stratejiyi geliştirme. Şimdi bu bölümü toparlayalım. Machine learning veriden öğrenme sürecidir. Supervised learning sisteminde doğru cevaplar vardır. Unsupervised learning sisteminde model desenleri kendi bulur. Reinforcement learning sisteminde model ödül ve ceza ile öğrenir. Classification kategorik sonuçları üretir. Regression sayısal sonuçlar üretir. Linear regression sayısal tahmin yapmak için kullanılan en temel yöntemlerden biridir. Modelin amacı gerçek data points noktalarına en yakın best fit line değerini bulmaktır. Bu line ile yeni değerler için prediction yapılır. Modelin başarısı R-squares gibi metrik yani ölçülerle kontrol edilir. Data, training ve testing olarak ayrılır. Training data modeli öğretir. Test data modelin gerçekten öğrenip öğrenmediğini gösterir. Eğer model sadece ezberlediyse test aşamasında başarısız olur. Eğer model iyi öğrendiyse yeni data üzerinde de mantıklı prediction yapar. Veri bilimi yolculuğunda machine learning heyecan verici bir aşamadır. Ama unutmayalım, machine learning aşamasına geçmeden önce veriyi anlamak gerekir. Data temiz değilse model'la temiz sonuç vermez. Soru yanlışsa prediction da işe yaramaz. Feature değerleri yanlış seçildiyse model yanıltıcı olabilir. Bu yüzden iyi bir data scientist yani veri bilimci sadece algoritm bilen kişi değildir. İyi bir data scientist problemi anlayan, veriyi sorgulayan, doğru feature değerlerini seçen, model yapısını dikkatli kuran ve sonucu anlaşılır şekilde anlatan kişidir. Bugünkü bölümde machine learning türlerini, classification ve regression farkını, linear regression mantığını, error kavramını, residual mantığını, R-squares değerini, training ve testing ayrımını, overfitting ve underfitting konularını ele aldık. Bir sonraki bölümde artık bu konuları gerçek proje mantığıyla birleştirebiliriz. Yani bir data science project yani veri bilimi projesi nasıl seçilir? Portfolyo nasıl oluşturulur? Kaggle üzerinden dataset nasıl bulunur? GitHub üzerinde proje nasıl paylaşılır? Ve data science career yani veri bilimi kariyerine nasıl hazırlanır? Bunları konuşabiliriz. Şunu unutma. Machine learning sihir değildir. Veriden öğrenen sistemli bir prediction mekanizmasıdır. Ne kadar doğru data verirsen, ne kadar iyi hazırlarsan ve ne kadar doğru evaluation yaparsan o kadar anlamlı sonuç alırsın. Veri anlamadan model kurmak pusulasız yola çıkmak gibidir. Ama veriyi doğru anlarsan model sadece bugünü değil yarını da daha net gösterir.